Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz döneminde dünya tıp tarihine geçmiş olan karantina uygulamasını hepiniz bilirsiniz. Siyer-i Nebi'de de bunun elbette yeniden okuyacak, dinleyeceksiniz inşallah. Ama bu Medine için bir ilk değil aslında. Daha önce gelmiş olan Doğu anlayışının özellikle Nebevi tıbbından elde edilmiş olan veriler bu ve buna benzer engellemelerden her birisinde mevcut olduğunu görüyoruz. Yani tıbbı nebeviden kastımız sadece Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize kalmış olanlar değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelene kadar Hz. Adem'den ta onun pak ve güzel soyunda da bütün o nebilerin, peygamberlerin de ve ilmiye sınıfının ve yaptığı çalışmalar da o güne kadar gelen süreçte çok etkili olduğunu bilmemiz gerekiyor ki bunun karşılıklarını Allah Resulü'nün hayatında çok detaylı olarak görmeye başlayacağız. 5. Valagaş'tan sonra yönetime geçmiş olan 6. Valagaş tahtında Avrupa ile olan ilişkilerini gittikçe arttırmakta. Bu noktada yeni kurulmuş olan hac yolu da etkin bir durumda. Ancak yeni kurulan hac yoluna ses çıkarmayan Hazreti Kinane'nin bu kez ilginç bir şekilde verdiği kararın gelecekteki etkileriyle karşılaşıyor olacağız. Özellikle yeni kurulmuş olan hac yolu eskiye nazaran direkt Mekke değil Medine üzerinden Mekke'ye gelişini tasarlamıştı Hazreti Kinane. Bu noktada Medine'nin dünya tarihinde biraz daha ön plana çıkması ve bir geride kalmışlık dönemini de atlatmasını sağlamıştı. Bu manada Medine'yi biraz daha özellikle milattan sonra 180'li yıllarda yeniden gündeme taşıyan isim Hz. Kinane Efendimiz olmuştur. Gelen yabancıları Hz. Kinane zaman zaman Medine'de özellikle haccın daha fazla yapıldığı dönemlerde gider, gelen misafirleri Medine'de karşılamaya başlardı. Bu ciddi bir siyasi hareketti, zira Hz. Kinane ilerleyen yüzyıllarda Medine'nin önemini görmüş, gelmekte olan ilmiye sınıfının bu bölgede kalabilmesi, Medine'de daha da rahat edebilmesi, dönüşte de buradaki kurulmuş meclislerde daha fazla kalarak o imkanlar dairesinde birer düşünce merkezi haline getirilmesini arzu etmişti ki öyle de oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde Yahudilerden bahsederken onların bir kısmının da milattan sonra 182 yılında gelen hacılar tarafından kaldıklarını göreceğiz. Çünkü Beni İsrail'den de hac yolculuğuna katılanlar var. Medine'nin kuzeydoğusundan geliyorlar elbette. Onlar da o hac yolunu kullanıyorlar. Ama gittikçe bugünün tabiriyle popüler olmaya başlayan Medine bu manada yeni hac yoluyla beraber daha çok ön planda. Hz. Kinane hac yolundan gelenlerin yanındakilere baktığında yüzlerinde garip bir beyazlık görmeye başlamıştı. Bu beyazlığı biraz inceleyebilmek adına onları başka çadırlara koyarak o çadırlarda, o otağlarda diyelim, bazen çadır genellikle böyle bina tarzı da vardır çünkü Medine-i Münevvere'de bu tarihlerde sadece çadırlarda yok. Çok yoğun kalabalıklar olduğu zaman kölelerin ve gelmiş olan daha böyle genç insanların kalabileceği yerler gibi tasarlanıyordu çadırlar. Ekseriyeti yine taş binaların içerisinde. Bu binalardan hariç bir de çadır bölgesine koydu ve bir binanın içini küçük bir poliklinik haline getirmişti. Zaten Hz. Kinane'nin doktor olduğunu bugünkü ifadeyle söylemek gerekirse ve hastalarıyla yakinen ilgilenmekten zevk aldığını söyleyebiliriz. Mesleğidir, aynı zamanda zevkidir de elbette. Bu hizmet dairesinde bunu biraz incelediğinde ciddi bir bulaşıcılık seçmişti. Ve bu bulaşıcılığın Mekke'ye ulaşmaması için gelen misafirleri çocuklarıyla beraber Medine'de tutmuş ve Mekke'ye gitmelerine izin vermemişti. Dolayısıyla tam bir karantina diyemeyiz ama gelen hastanın yolunu kesip
Mekke'ye gitmelerine engel olmuş olan Hazreti Kinane, Mekke'de hacda insanların bir araya geldiğinde bu hastalığın yeniden her tarafa yayılmasına engel olacak pozisyonu almıştı. Aynı zamanda boş durmamıştı elbette. Çocuklarıyla birlikte buğday otunu öğütüp kuyruk yağıyla beraber farklı işlemlerden geçirerek hastalara vermişti. Hastalar hızlı bir şekilde kendini toparlıyor, 15 ila 17 gün içerisinde tutuldukları yerden sağlam, daha sağlıklı bir şekilde çıktıkları görülüyordu. Bütün bunlar öyle olurken 6. Valagaş ve Pers İmparatorluğu'nun Anadolu coğrafyasındaki etkinliğiyle beraber hastalık çoktan Roma'ya ulaşmıştı bile. Evet, bu meşhur hastalık bugün de tarih kitaplarında okuduğunuz meşhur Antonius vebasıdır. Bu vebanın farklı bir versiyonu. Enteresan bir beyazlaşmayla başlar. Bu beyazlaşmanın ardından yaralar gelişir ve inanılmaz derecede öldürücüdür. Öyle ki bugünkü mevcut tarih kitaplarımızda bu veba salgınından yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğü söylenir. Hz. Kinane'nin yapmış olduğu ilaçsa hac yolundan geri gelen hacıların Pers İmparatorluğu'nun Anadolu ulaklarında, özellikle Ege bölgesine yakın noktalarda ta İstanbul ve İzmit bölgesine kadar duyulan bu hastalığın ne kadar kötü olduğunu görünce Hz. Kinane'nin doktorluğundan ötürü ona büyük bir müteşekkir borcu sahibi oldular. Dolayısıyla bu burada kalmamış oldu. Hz. Kinane'nin yapmış olduğu ilaç ta Roma'ya kadar ulaştırıldı ve bu ulaştırma aşaması da 6. Valagaş'ın tayin ettiği özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Ekibin içindeki doktorlar bu ilacı Antonius'a uyguladılar. Roma kralı kurtulmuş, ancak naibi meşhur tarih kitaplarında yazdığı üzere vebadan ölmüştü. Roma'da gerçekleşen bu tedavinin nasıl olduklarını sorduklarında ise Persliler tarafından ve 6. Valagaş tarafından gönderilmiş olan doktor bunun mucizevi bir ilaç olduğunu, hiçbir şekilde bu kadar hızlı çözüm elde edilebileceğini düşünmediklerini, Hz. Kinane'nin ne kadar üstün nitelikli bir devlet adamı olmanın yanında ne kadar iyi bir doktor olduğunu da altını çizmişti. Ve eklemişti: bu insanüstü bir şey. Normal bir insanın bu kadar kısa sürede böylesine kötü bir hastalığa ve bulaşıcı bir hastalığa çare bulması neredeyse imkansız. Onun arkasında tanrılar olmalı. Onun arkasında Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğini gerçekleştireceği İslam peygamberinin sahibi Hz. Allah Zülcelal, üzerinde ise Nur-u Muhammedi vardı elbette. Roma'nın Mekke yönetimine hediyeleri oldu. Yaklaşık 70 tane büyük kutu hazırlandı. Bugünün tabiriyle o büyük çeyiz eşyalarının yaşandığı sandık diyebiliriz. 70 sandık içerisinde Roma sikkeleri vardı. Mekke yönetimi tarihinde gördüğü bütün bütçenin 10 katına artık sahipti. Bir anda Mekke zenginleşecek, hızlı bir büyüme gerçekleşecekti. Hem de Roma'nın elinden. Bu saatten sonra Roma için Mekke ve Medine kutsaldı artık. Bu kutsiyet Roma kralının kurtulmasıyla beraber netleşmişti. Bugünlerde gerçekleşen kutsiyet Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle elbette farklı bir noktaya bürünecek. Ama hakikat o tarihe kadar Roma'nın Arap dünyasına inerek Mekke ve Medine'yi ele geçirmeyişinde sebep olan bir başka nokta da bundan kaynaklanıyordu. Hz. Kinane bu hediyelerin gelmesiyle beraber neredeyse yarısını, 3'te birini, 4'te birini halkına dağıtmış, yarısını Mekke'nin gelecekte yaşayabileceği problemler için saklanmasını emretmişti. Dolayısıyla Mekke'nin artık bir devlet kasası vardı diyebiliriz bu dönem için. Hz. Kinane ise Hacer-ül Esved'in yanında yine hastalarıyla uğraşmaya devam ederken bir akşam üzeri vakti yorgun düşmüştü. Sırtını Hacer-ül Esved'e doğru yaslamış, başını hafifçe Kabe-i Muazzama'nın yanından sıyırarak sol tarafına doğru meylettirmişti. Son sözleri ise şöyle oldu: Allah'ın bana verdiği nimetle
herkes bu nimetten faydalandı. Herkesin sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Allah birdir ve ondan başka Tanrı yok. Onun yolundan gidin ve bozulmayın diyerek aramızdan ayrılıyordu. Bundan sonraki süreçte ise Araplar bu zenginlikle beraber yeni bir deniz faaliyetine başlayacaklardı. Arap coğrafyasında bu yeni dönemde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.